yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Değerli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. İsmet İnönü'nün en büyük hatası Mason localarını açtırması ve ülkeyi NATO kıskacına kaptırması da büyük hatalarındandır. Ayrıca İsmet İnönü, 2. Dünya Savaşı sonrası 12 adaların Yunanlılara bırakılmasını engelleyemedi. Lozan görüşmelerine katılan Amerika müşahidi John Greve, Bir Amerikan Elçisinin Hatıraları adlı kitabında Lozan Konferansı'ndaki İsmet İnönü hakkında şunları yazmıştı. Tarih 18 Ocak 1923. Bu akşam Türkler ilk olarak sarayda büyük bir akşam ziyafeti verdiler. Child ve ben ziyafetin sonuna kadar kaldık, sonra gitmek istediğimizde İsmet ikimizin de ellerinden tutarak engel oldu ve bizi bitişikteki odaya çekti. İçki getirtti. Peşi peşine o kadar hızlı ve düzenli şerefimize kadeh kaldırıyordu ki kendisine ayak uydurmaya imkan bulamıyordum. Her kadehten sonra elini dizine koyup arkaya doğru yaslanıyor ve incir çekirdeğini doldurmaz laflar ediyordu. İyi bir akşam yemeği sırasında Türklerin söyledikleri hiçbir söze fazla önem vermemek gerek. Nitekim başta bir yerden duyduğuma göre İsmet, yine iyi bir şampanyanın keyiflendirici etkisi altında Curzon'a İngilizlerin Musul'u elde tutmalarında hiçbir sakınca görmediklerini 3 kere söylemiş. Şimdi de İsmet İnönü'nün ikinci en büyük hatası konusuna gelelim. İkinci konu şu, 12 atalar konusu. 1945 yılında atalara çıkartma yapabilecek bir askeri kuvvetimiz ve denizaltımız ne yazık ki yok. Bir düşünün, Kıbrıs Barış Harekatı neden 1974'lere kaldı? Oysa 1965'lerde Türk kıyımı yapılırken adada pek tabii çıkartma yapılabilirdi. Hatta o dönemki gazete manşetleri 3. İnönü Zaferi bekliyoruzlarla doluydu. Ancak elde avuçta ne yazık ki o güç yoktu. 1974'te Kaddafi'nin verdiği maddi destekle çıkartma yapabilmiştik Kıbrıs'a. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman tarihe atıf yaparak büyük laflar ediyor ama çoğu da yanlış çıkıyor. En son diline Türkiye'nin 40'lı yıllarda yaptığı uçak fabrikalarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall yardımlarını dolamış durumda. Bunu da kendisi dışında kimse bilmiyormuş gibi bir havada söylüyor. İçinizden kaçı biliyor acaba Türkiye'nin 1940'lı yıllarda uçak ihraç ettiğini ya da Eskişehir'de uçak fabrikası kurulduğunu içinizden kaçı biliyor? 1940'lı yıllarda dünyada uçak üreten 5 ülkeden biriydik. Sonra da şöyle bir sonuç çıkartıyor. Ne zamanki Marshall yardımları başladı, dediler ki sizin uçak üretmenize gerek yok, size bedava vereceğiz. Söyledikleri yanlış değil ama çok önemli bir doğruyu saklıyor. O uçak fabrikalarını kim kapattı ve Marshall yardımları kimin zamanında başladı? Buna cevap veremiyor. Bilinçli bir tavırla o sorunun cevabını es geçiyor. Özellikle de Türkiye ile Amerika arasında imzalanan askeri anlaşmalara hiç değinmiyor. Neden biliyor musunuz? Daha önce de yazdım, o anlaşmaların Marshall yardımlarının altında CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün imzası veya iradesi var da ondan saklıyor. Uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın fabrikaları da onun döneminde engellendi ve iflasa sürüklendi. Bütün bunları söylemeyerek Demokrat Parti dönemine mal etmeye çalışıyor ama doğru değil. Aslında Demokrat Parti döneminde de aynı şeyler oldu ama ilk adımı atan ve bağlayıcı anlaşmaları yapan bizzat İnönü'ydü. Kılıçdaroğlu bunu bilerek gizlese de gerçeği toplum biliyor. En başta da Kemalistler. O Kemalistler şu sıralar pek konuşmuyorlar ama kitapları ortada duruyor. Uğur Mumcu, İkili Anlaşmaların İç Yüzü kitabının yazarı Haydar Tunçkanat, Oltadaki Balık Türkiye kitabının yazarı Mehmet Emin Değer bu konularda çok şey yazdı. Değer, bu sürecin nasıl başladığını çok net anlatıyor. Türkiye'nin Truman doktrini kapsamına girmesinden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Orta Doğu'da birileri karakol olarak kullanma hazırlıkları peş peşe imzalanan anlaşmalarla başlamıştır. Türkiye ile ABD arasında 1943'ten 1947'ye kadar çok sayıda anlaşma imzalandı. Bakın Değer ne yazıyor?
Ne yazık ki Türkiye, ABD'nin çıkarları için kullanıldığının farkına varamadığı gibi 1947 Anlaşması'nın getireceği sorunları düşünmeden yeni emperyalizmin en büyük tuzaklarından birine, Truman doktrinine "beni de al, beni de" diye koşarak gitmiştir. Bütün bunlar CHP Genel Başkanı İsmet İnönü döneminde oldu. Ayrıca İnönü de bunu saklamadı ve hatta toplumu alkışlamaya çağırdı. Büyük Amerika Cumhuriyeti'nin memleketimi ve milletimiz hakkında beslemekte olduğu yakın dostluk duygularının yeni bir örneğini teşkil eden bu sevinçli olayı her Türk candan alkışlamalıdır, dedi. Kılıçdaroğlu da alkışlar mı bilemem ama yazar değer alkışlamadı ve şu uyarıyı yaptı. İsmet Paşa yanıldığını ancak 1964'te anlayacak. Türkiye'ye de anlatmaya çalışacaktı ama iş işten geçmişti. Emperyalizmin oyunları bizi yeni tuzaklara sürükleyecekti. Türkiye bu noktaya neden geldi sorusunun cevabı da büyük ihtimalle Atilla İlhan'ın şu satırlarında saklı. Mustafa Kemal yeni bir ülke yapmak istiyordu. İnönü ise bu ülkeyi emperyalist sistemin ülkelerine benzetmek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na son bir kez soralım. 1940'larda o uçak fabrikalarının kapanmasının, Marshall yardımlarının gelmesi ve askeri anlaşmaların yapılmasının Türkiye'ye bedel ödettiğini biliyorsunuz da sorumlusunun kim olduğunu neden saklıyorsunuz? Bu düpedüz halka yalan söylemek değil mi? Peki siz enerji çalışmaları için ne düşünüyorsunuz? Sinop Nükleer Santral'de faaliyete geçmeli mi? Nükleer enerjiyi ve nükleer bombayı destekliyor musunuz? Sizce Türkiye'nin gizli atom bombaları var mı? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Yerli ve milli projeleri destekliyor musunuz? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.